İkinci Dünya Savaşı'nın en yaratıcı ve etkileyici stratejik operasyonlarından biri olan Hayalet Ordu, ABD'nin düşmanı yanıltmak ve savaşın seyrini değiştirmek amacıyla geliştirdiği gizli bir projeydi. 1944 yılında kurulan bu birlik, düşmanı aldatma ve psikolojik baskı uygulama konusunda uzmanlaşmış bir grup yaratıcı profesyonelden oluşuyordu. Resmi adı 23. Özel Birlik olan Hayalet Ordu, tanklar, uçaklar ve asker kamplarından oluşan sahte düzenekler tasarlayarak düşman kuvvetlerini yanıltmak ve müttefik kuvvetlere stratejik avantaj kazandırmak için kullanıldı. Birliğin oluşturduğu yanıltma taktikleri hem görsel hem de işitsel illüzyonlar yaratma üzerine kuruluydu ve savaşın yalnızca fiziksel değil, psikolojik yönlerini de etkileyebileceğini kanıtladı. Hayalet Ordu'nun kuruluşunun arkasında ABD'nin yenilikçi askeri stratejiler geliştirme arzusu yatıyordu. Savaş sırasında müttefikler, düşmanlarını şaşırtmanın ve doğru bilgilere erişimlerini engellemenin zafer için ne kadar önemli olduğunu anlamışlardı. Bu birliğin amacı, düşmanın askeri operasyonlara dair yanlış bilgiler almasını sağlamak ve yanlış kararlar vermelerine neden olmaktı. Bunun için kullanılan yöntemlerden biri, gerçek askeri birliklerin yerini sahte tanklar, kamyonlar ve uçaklarla doldurmaktı. Bu araçlar şişirilebilir materyallerden yapılmıştı ve uzaktan bakıldığında gerçek gibi görünüyordu. Sahte araçların yanı sıra savaş alanlarında yoğun bir hareketlilik izlenimi yaratmak için maket askerler ve inandırıcı düzenekler yerleştirildi. Hayalet Ordu, yanıltıcı görsellerin yanı sıra ses efektlerini de kapsamlı bir şekilde kullandı. Yüksek güçlü hoparlörler aracılığıyla tank motorlarının gürültüsü, asker yürüyüşleri ve inşaat çalışmaları gibi sesler yayınlandı. Ses uzmanları bu efektleri kaydederken gerçek savaş alanlarından alınan sesleri analiz etti ve sahte birliğin tamamen gerçekçi bir izlenim bırakmasını sağladı. Bu ses efektleri düşmanın var olmayan bir askeri hareketliliği algılamasını sağlamak için dikkatle planlanmıştı. 24 kilometrelik bir alanda duyulabilen bu sesler, düşman üzerinde büyük bir kafa karışıklığı yaratıyordu. Hayalet Ordu'nun başarısının bir diğer anahtarı sahte telsiz iletişimiydi. Özel eğitim almış radyo operatörleri, düşmanın radarlarına kasıtlı olarak sahte telsiz mesajları gönderiyordu. Bu mesajlar, gerçek birliklerin hareketleri hakkında yanıltıcı bilgiler içeriyor ve düşmanın dikkatini başka yerlere çekiyordu. Örneğin, telsizden gönderilen bir mesajda bir tank taburunun belirli bir bölgeye ilerlediği duyurulabiliyordu. Ancak bu tabur gerçekte orada değildi. Alman ordusunun sahte telsiz mesajlarına inanarak kuvvetlerini yanlış yerlere sevk etmesi, Hayalet Ordu'nun müttefikler için kazandırdığı en büyük avantajlardan biriydi. Birliğin görsel aldatma konusundaki yetenekleri de hayranlık uyandırıcıydı. Sahte askeri kamplar, köprüler ve havaalanları tasarlayarak düşmanın hava gözetleme ekiplerine yanıltıcı bilgiler verdiler. Sanatçılar ve mühendisler bu düzenekleri inşa ederken her türlü detayı düşündü. Örneğin bir sahte kampın gerçek bir askeri kamp gibi görünmesi için kampın içinde hareket eden asker maketleri ve sahte araçlar yerleştirildi. Ayrıca bu kamplarda kamp ateşleri yakıldı, sahte yemek dağıtımları yapıldı ve hatta var olmayan birliğin rutin faaliyetleri taklit edildi. Bu tiyatral performanslar düşmana kampın gerçekten aktif bir askeri üs olduğu izlenimini veriyordu. Hayalet Ordu'nun en kritik görevlerinden biri 1944'teki Normandiya çıkarması sırasında gerçekleşti. D-Day olarak bilinen bu operasyon sırasında Hayalet Ordu, Alman kuvvetlerinin dikkatini gerçek çıkarmadan uzaklaştırmak için sahte bir çıkarma operasyonu düzenledi. Şişme araçlar ve ses efektleri kullanılarak müttefik kuvvetlerinin sahte bir saldırı gerçekleştirdiği izlenimi yaratıldı. Almanlar bu aldatmacaya inanarak askerlerini yanlış bir bölgeye sevk etti ve bu durum müttefiklerin Normandiya kıyılarında karşılaşacağı direnişi önemli ölçüde azalttı. Bu operasyon, Hayalet Ordu'nun aldatma stratejilerinin ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne serdi. Normandiya çıkarmasından sonra Hayalet Ordu,
Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde görev yapmaya devam etti. Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Almanya boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda birliğin yaratıcı taktikleri müttefiklerin ilerlemesini kolaylaştırdı. Özellikle Operasyon Viersen olarak bilinen harekat, Hayalet Ordu'nun en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir. Ren Nehri'nin geçilmesi sırasında düzenlenen bu operasyonda, Birlik Almanların dikkati başka bir bölgeye çekilerek gerçek saldırının çok daha az direnişle karşılaşmasını sağladı. Bu yanıltma operasyonu, savaşın sonlarına doğru müttefikler için kritik bir zafer kazandırdı. Hayalet Ordu'nun içinde yer alan kişiler, yaratıcı yetenekleriyle dikkat çeken sanatçılar, tasarımcılar ve mühendislerden oluşuyordu. Ressam Ellsworth Kelly ve moda tasarımcısı Bill Blass gibi isimler, savaş sırasında Hayalet Ordu'da görev aldı. Bu kişiler, sanatsal becerilerini savaş alanında stratejik avantaj sağlamak için kullanarak düşmanı yanıltmakta ustalaştı. Sahte tankların tasarımı, gerçek araçların detaylarına birebir benzeyecek şekilde yapıldı ve kamuflaj teknikleri, düşmanın görsel algılarını manipüle etmek için büyük bir özenle geliştirildi. Hayalet Ordu'nun faaliyetleri, savaş sırasında katı bir gizlilikle yürütüldü. Birliğin varlığı ve operasyonları 1996 yılına kadar kamuoyuna açıklanmadı. Belgelerin gizliliği kaldırıldığında birliğin savaşın seyrini nasıl değiştirdiği ortaya çıktı. Düşmanın karar alma süreçlerini manipüle etme konusundaki başarıları modern askeri stratejiler üzerinde büyük bir etki bıraktı. Bugün Hayalet Ordu'nun hikayesi, yaratıcılığın savaş alanındaki gücünü anlamak için bir ders niteliğinde görülüyor. Savaş sırasında elde edilen bu başarılar, Hayalet Ordu'nun sadece fiziksel bir çatışmaya girmeden zafer kazanabileceğini göstermedi. Aynı zamanda psikolojik manipülasyonun savaşlarda ne kadar etkili olabileceğini kanıtladı. Bu birliğin hikayesi, savaşın sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda zeka ve yaratıcılıkla da kazanılabileceğini gösteren bir örnek olarak tarihe geçti. Hayalet Ordu'nun mirası bugün hala askeri tarihçiler ve strateji uzmanları tarafından inceleniyor ve yeni nesillere ilham vermeye devam ediyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.